Merhaba arkadaşlar, ben Banu Duraydın. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, Meksika'da yaşıyorum. Querétaro şehrindeki John F. Kennedy adlı Amerikan okuluna gidiyorum. 11. sınıf öğrencisiyim ve 16 yaşındayım. Her ülkeye gittiğinizde belirli izinleri alıp konsolosluğa gitmeniz gerekiyor. Konsolosluğa biz geldik, burada yaşıyoruz, bu iş için buradayız gibi bilgileri bildirmeniz gerekiyor. Hatta aklıma gelmişken söyleyeyim, bu bildirimin belirli bir süresi var. Belki her ülkeye göre değişiyordur. Ama benim bildiğim kadarıyla Meksika'ya geldikten bir ay sonraya kadar vaktiniz var. Bu önemli bir şey çünkü kayıtlıysanız oy kullanabiliyorsunuz mesela elçilikte. Hoş bu seçimlerde Meksika Büyükelçiliği sandık kurmadı ama normalde kurulabiliyor. Başınıza bir iş geldiğinde, bir afet olduğunda ya da herhangi bir şeyde elçilik devreye giriyor. Bir şekilde Türk vatandaşlarına akıbetini kontrol edebiliyor. Tabii daha birçok bürokratik iş için de gerekli ama bence en önemli sebep bu. Biz de elçiliğimize gittik ve geldiğimizi onlara bildirdik. Meksika'da elçilik Meksiko City şehrinde. Benim yaşadığım şehir Querétaro'ya 224 kilometre uzaklıkta. Tüm büyükelçilikler aynı yerde toplu olarak bulunuyor. Aşırı güzel bir yer. Bürokratların evleri, üst düzey yöneticilerin evleri ve büyükelçilik binaları hep yan yana dizilmiş. Çok güzel tasarlanmış. Evlerin önlerinde hep bir güvenlik arabaları, büyükelçiliklerin önünde güvenlik önlemleri, yani kısacası bol güvenliğin olduğu bir yer. Ana caddesi geliş ve gidiş olarak ikiye ayrılmış ama bu gidiş geliş yolunun ortasında yine bir yol büyüklüğünde yeşil alan bırakılmış. Ve 50-100 metre aralıklarla karşı yola geçmek için bir arayol yapılmış. İşte o sıra arayolların yanında dünya liderlerinin heykelleri bulunmaktaydı. Üzerinde Meksika ve Amerikan tarihiyle alakalı birçok kişi ve olaya atfedilen anıt ve heykel bulunuyordu. Meksika Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasının 100. yıl anısına 1910'da inşa edilen ve ülkenin ulusal sembollerinden biri olan Bağımsızlık Meleği adlı anıtsal sütun cadde üzerinde yer alıyor. Anıtın alt kısmında ülke tarihinde önemli yer edinen devlet adamları ve askeri personellerin mezarları da bulunmaktaydı. Birçok heykel ve anıt dışında bunlara ek olarak Meksika ve Amerikan tarihiyle alakası olmayan kişilere adınmış anıt ve heykeller mevcut. Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk'ün heykeli de buna bir örnek. Bu caddede bulunan o kadar heykel içinde açıkçası en güzel heykel yine de bizim atamızın heykeliydi. Sanırım dünyada 11 farklı ülkede atamızın heykeli bulunmaktaymış. Bunlardan birini gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Mustafa Kemal Atatürk heykeli, İspanyolca'da Estatua de Mustafa Kemal Atatürk, Meksika'nın başkenti Meksiko'da Paseo de la Reforma üzerinde yer alan heykeldir. Mustafa Kemal Atatürk heykeli ile Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldızın beyaz mermerden yapılan tasvirinden meydana gelmiş. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Atatürk heykeli, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun girişimiyle Azeri heykeltıraş Sait Rüstem tarafından yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yıl anısına 29 Ekim 2003'te düzenlenen törenle birlikte açılmış. Elinde tuttuğu devrimi simgeleyen şapkasıyla canlandırılan 4 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli, başkentteki dünyaca ünlü siyaset adamlarının heykellerinin yanında en görkemlisi olmuş. Ben atamın heykelini Meksika'da gördüğüm için aşırı gururluyum. Bir gün yolunuz Meksika'ya düşerse atamızın bu eşsiz heykelini görmenizi çok isterim. Bir başka videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.